Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hacı Ömer Kılıç. Bugünkü videomuzda Opel Astra'mız var. 2012 model 1.3 Multijet. Aracımız normalde 90 beygir. Biz bu araca yazılım atılmış. Bu aracı size tanıtacağız. Bakalım bu araç sizce nasıl? Evet arkadaşlar, bugün bir değişiklik yapalım dedik. 2012 model bir Opel Astra çekelim dedik. Aracımız 1.3 Opel Astra dizel. Enjoy paket. İlk önce şöyle dıştan bir aracımıza bakalım. Aracımızda gündüz ledleri ve xenonlar var. 3 renk xenon var bu aracımızda. Gördüğünüz gibi mavi. Vallahi bu açık, diğeri koyuydu. Bu da beyaz. Hemen alt kısmında sinyallerimiz buraya konulmuş. Bu araçta sis farımız yok. Ortada krom bir panjur Opel yazımız. Şık bir dizaynla krom çerçevenin tam ortasında, kaputun tam ortasında. Yine gördüğünüz gibi alt kısımda plastik bir havalandırma mevcut. Araç önden baktığında gerçekten güzel bir dizayna sahip. 2012 model olmasına rağmen keşke çelik jant olsaydı diye düşünüyorum. Bu pakette plastik jantlar kapakları kullanılmış. 215'e 50-17 jantlar büyük, güzel. İşte şu tasarımı ben yeni arabalarda da sevmiyorum. Eski araçta da olsa burada sinyal sağ çamurluk üzerinde gördüğünüz gibi ayna kapakları kendi renginde, kapı kolları kendi renginde. Bunlar güzel şık tasarımlar. Tamponlar yine gördüğünüz gibi kendi renginde. Arka stoplar güzel dizayn edilmiş. Gördüğünüz gibi çamurluk üzerine ve bagaj üzerine doğru yayılmış bir kastı yapıya sahip, kabarmış bir şekilde. Buradaki tasarım çok güzel. Opel logosu ve bagaj açma tutamağı tam onun altına gizlenilmiş, güzel. Arka tamponlarda park sensörümüz var ve hemen altında da yine krom çıta destekliyor arka görünümün güzelliğini. Yumurta kasa gibi diyebilirim. Çünkü aracın hatları yuvarlaklaştırılmış. Bence yumurta kasa gibi diyebilirim. Yuvarlak hatlara sahip, güzel bir görünüme sahip. Bagajın üstünde hemen spoilerımız var. Tam ortasında da gördüğünüz gibi stop lambamız var. Stop lambasının hemen üst kısmında da gördüğünüz gibi antenimiz var. Bu balık sırtı olsaydı daha güzel olabilirdi. Ama yine de diğer antenlere göre küçük bir anten. Bu araçta renkli cam var galiba. Siyah karartılmış. O da güzel bir görünüm sağlıyor. Şuradaki üçgen cam olması aracın içeriden şoföre görüş mesafesini artırıyor. Bazı araçlarda burası kapalı. Bu araçta düşünülmüş. Gerçekten güzel olmuş. İçeride sizi daha ferah tutar diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yine çubuk var. Ben bu çubukları hiç sevmiyorum. Keşke bir amortisör koyulsa daha iyi olabilirdi diyorum. Motor kaputun üzerinde plastik bir koruma var. Ecotec yazısı yazıyor. Onun haricinde kaputun içi gördüğünüz gibi kumaş kaplı ve burada ayrı bir detay var. Bu zannedersem buradaki katalizörün şeyin sıcaklığını kaputa vermesin diye yapılmış. O da gerçekten güzel olmuş. Onun haricinde kaputla ilgili pek başka bir detay göremiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bagajımız kenarları kumaş kaplı ve dik olması gördüğünüz gibi eşyaları rahatça bir koymanızı sağlıyor. Yine gördüğünüz gibi masamızı, sandalyemiz, aracın tüm temizlik eşyalarını koyduğumuz halde yine bagajımızın bu tarafında
Sol tarafında yine bayağı bir yer kalmış. Yukarıda bir tane bagaj örtümüz var. Bagajın kaplaması plastikten yapılmış. Sert plastikten. Sağda ve solda 2 tane tutamak yapılmış. Bu tutamaklarla çok rahat kapatıp açabiliyorsunuz. Kolay bir kapanması var. Amortisörleri güzel. Bagajın da çok alçak olmaması yüklemelerde sizin koyduğunuz eşyaları, ağır eşyaları alırken bagajın içinden rahatça almanızı sağlar. Evet, gördüğünüz gibi rahatça bagajımızı kapatabiliyoruz. Kapı kolları, üst kısımlar sert plastikten, altta kumaş kullanılmış. Yine burada kumaşlar var. Hemen altta yine sert plastik var. Cam açma tuşlarımız burada. Yine krom kapı kolumuz var. Aynanın kumanda düğmeleri de buraya konulmuş arkadaşlar. Hoparlörümüzün şeyi. Burada da büyük bir saklama gözü bekliyordum ama çok küçük bir minik bir saklama gözümüz var. Aracın koltukları manuel. Kumaşları kaliteli, güzel bir kumaş ama yandan destekli olsaydı güzel olurdu diye düşünüyorum. Burada bir tane kol dayamamız var. Bu kol dayama gerçekten araçlarda güzel bir görünüme sahip oluyor ve uzun yolculuklarda iyi oluyor. İçinde de derin bir göz var. Yine burada bardaklıklarımız var. Vites kolu ve vites el frenimiz ve vites topuzunun önünde de yine bir küçük saklama gözümüz var. Aracın gösterge paneli gerçekten çok hoşuma gitti. Niye diye soracaksanız sağda 2 tane yuvarlak, üstte de 2 tane minik küçük yuvarlaklar var. Bu yuvarlakların içinde dışları krom kaplı ve gömmeli olduğu için insana çok hoş bir hava veriyor ve de çok canlı. Yani baktığınızda o beyazlıklar ve kırmızılıklar sizin gözlerinizi alıyor. Burada yakıt deposunun göstergesi, burada da hararet göstergesi var. Yine sağda solda devirle kilometre göstergemiz var. Ortada da küçük bir göstergemiz var. Bu göstergemizde de burada dijital olarak aracın yol bilgisayarını görebiliyoruz. Aracımızda 3 kollu bir direksiyon var. Direksiyon çok fonksiyonlu. Burada hız limitörü var. Yani bu hız sabitleyici değil de aracın sabitlediğinizde o kilometreyi geçmiyor. Sol taraf, sağ tarafta da yine aracın multimedya sistemini, teyip sistemini kontrol eden tuşlarımız burada bulunmakta. Yine krom detaylar göze çarpmakta. Opel logomuz yine krom. Kornamız da tam ortada. Ve de güzel çalıyormuş. Gösterge panelini menü tuşuyla oynattığımızda ekranda çeşitli fonksiyonların oradan kumanda edebiliyoruz. Onları da buradan görmüş olabiliyoruz. Sağ tarafta silecek kolumuz, yine sol tarafta silecek kolumuz, sinyal kolumuz. Sinyal kolunun üzerinde de gösterge panelinin tuşları bulunmakta. Yine aracın konsolunun ön kısmında yine bir dijital göstergemiz var. Burada da saat, takvim ve sıcaklık değerlerini gösteriyor. Burada aracımızın radyo teyip kontrolü var. Eskiden CD'ler meşhurdu. Burada bir CD gözümüz var. Yine aşağıda da AUX çıkışımız var. Bu AUX çıkışıyla da telefonumuzu bağlayabiliriz. Bu araçtaki klima sistemimiz analog. Gördüğünüz gibi tuşlarımız burada. Buradan rahatça kontrol edebiliriz. Benim sevdiğim konsol tiplerinden bir tanesi bu. Yani siz rahatça koltuğa oturduğunuzda size eğik, yatık olduğu için yani şoför buradan rahatça yolculuk esnasında kumanda edebilir. Ben bu tarz göstergeleri ve de konsolu çok beğeniyorum. Dik olan konsollar benim çok hoşuma gitmiyor. Aşağıda da yine derin bir saklama gözümüz var. Burada da bir çıkışımız var. Vitesimiz 5 ileri, bir geri vites, manuel. Buradaki kol, el freni kolumuz biraz gayet büyük yani. Bunu rahatça indirip kaldırabiliriz. Aracın ön konsolu yine sert plastiklerden oluşuyor. Yine krom detaylar hava kanallarının çıkışlarında da devam ediyor. Burada büyük bir torpido gözümüz var. Yani
koltuğa oturduğunuzda rahat bir oturuş şekli sağlıyor size. Yani o bakımdan spor bir otomobil görüntüsü, hatchback olmasından dolayı spor bir otomobil görüntüsü, spor bir otomobil havası size oturduğunuzda verebiliyor. Aracın diz mesafesi gayet güzel. Yani ben 1.71 boyundayım. Rahat rahat yayıla yayıla da otursam dizim ön koltuğa değmiyor. Ön koltuğun arkasında bir cep var. Yine burada konsolun arka kısmı var. Bu ortada oturanlar için şaft yüksekliği de gördüğünüz gibi biraz fazla olduğu için uzun yolculuklarda burası sizi rahat ettirmeyebilir. Ayaklarınızı ikiye yanaşmanız gerekir. Bu da uzun yolculuklarda iyi olacağını zannetmiyorum. Ama kenarda oturan kişi için gerçekten çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar tavan yüksekliğine geldiğimizde bu aracın tavan yüksekliği gerçekten güzel. Çünkü 1.71 boyundaki bir kişi için hemen hemen de 1-2 el boyunda bir tavan yüksekliği var. Uzun yolculuklarda kafalık size rahat bir şekilde karşılıyor. Kafanızı arkaya yasladığınızda rahat edebilirsiniz. Ortada bir kafalık olmaması her zaman ben söylerim bir eksikliktir. Ortada oturan kişinin kaza anında Allah göstermesin boyun yaralanmalarına sebep olabilir. Ben keşke diyorum tüm otomobil üreticileri bu ortadaki kafalıktan kaçmasa da bir ortalığa kafalık yapsa diye söyleyebilirim. Bu aracımız 1.3 dizel 90 beygir olmasına rağmen bu araca bir yazılım atılmış. Aracımız kaç beygir olmuş? 125 beygir, 240 tork. Yani 125 beygir, 240 torka sahip. Bu da biraz önce ilk baştaki videoda da size geliş ve gidişlerinde ufak bir şey yaptık. Onu hissettirmiştir. Gerçekten bu yazılım çok fark ediyor. Bu yazılım acaba muayenelerden geçiyor mu? Yani muayeneye bir etkisi olmadığı için bu yazılımın size bir zararı yok. Araca da bir zararı yok. Çünkü bunu yapan kişiler, ehli olan kişiler bunu yaparken gerçekten motora zarar verse zaten yapılmaz. Zaten her arabanın altyapısında bu beygir çoğaltma işlemi bazı şeyleri değiştirdikten sonra yapılabilir. Çünkü bütün arabalar aynı motor seçeneğini kullanıyor. Fakat arabaların model ve paketlerine göre beygir güçleri farklı olabiliyor. İşte bunu bu altyapıdan sağlıyorlar. Çünkü yoksa her araca farklı motor koyma şansları yok. Arkadaşlar sarı sayfalara baktığımızda bu tarz araçlara 110 ile 150 bin lira arasında yazan arkadaşlar var. Bu aracın güzelliğine, görselliğine, hasar kaydına, değişenine, boyasına, aracın kullanılmasına, kilometresine göre değişir. Bunu siz karar verirsiniz. Gördüğünüz gibi bu araç size bir yani daha önceki videolarımda ve yorumlarda arkadaşlar şöyle bir söylemişlerdi. Daha düşük model araçlar çeker misiniz diye ben de size bugün bu aracı çekme gereği duydum. Arkadaşlar bu tarz araçların devamını istiyorsanız yorumlara belirtiniz. Daha düşük modelli araçlar çekmeye çalışırım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar diliyorum.